Efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi psikolog Hazin Göngen bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hoş geldiniz Hazim Bey. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam yani her çiftin ilgisini çeken konulardan bir tanesi Tabii, evet. ilişkilerde güven. Özellikle tabii romantik ilişkide güven Kesinlikle. nedir? Bunu merak ediyoruz. İlişkide güvensizlik belirtileri de nelerdir? Geçmişten günümüzde insanoğlu daima güvenli bir alanı, güvenli bir yere ihtiyaç duymuştur. İş yerinde güven, başarıyı yakalamamızı sağlar. Sosyal çevrede uyum, romantik ilişkilerde ise huzur. Huzur bulmamızı sağlar. Huzur ise olmazsa olmazlarından hayatın temel noktasında var olan şeydir. Bir kişiyle karşılıklı kurduğumuz bağ, sadakat, sevgi, aidiyetlik hissi, bunların temelini oluşturan mekanizma güvendir. Peki güvensizliği oluşturan temel nedenler nelerdir? Güvensizliği oluşturan temel nedenler birkaçını sizin için sayacağım. Çocukluk çağında yaşanan travma, bağlanma sorunu. Örnek verecek olursak, ebeveynlerimizden anne ya da baba ya da akrabalarımızdan birinin travmatik bir ayrılık yaşaması, bir aldatılma hikayesinin olması ya da bizim çocukluk çağında istismara uğramamız. Yaşadığımız bir olumsuzluklarda herhalde bu ilişkideki güveni etkileyen şeylerden bir tanesi. Sevgisizlik, mutsuzluk, çocukluk çağında bunların yaşanması ileriki dönemde bağlanma sorunu yaşatabilir yani. Buna ek olarak da özgüven eksikliği. Kişi özgüven sorunu yaşıyorsa, karşımdaki kişi eşim, partnerim bana bağlı kalmayacak, beni bırakacak, beni gidecek, ben onun için yeterli değilim. Bu tip sorular kendine soruyorsa, özgüven sorunu yaşıyorsa, bu da ilişkide güven problemi olarak sirayet edebilir. Keza aynı şekilde aldatılma. Daha önceki ilişkisinde aldatılan biri, geçmiş deneyimlerinde aldatılmış biri, acaba yeni ilişkimde de bu başıma gelecek mi? Acaba yeni ilişkide de aldatılacak mıyım? Gibi düşünceler yüzünden ilişkide güven problemi ortaya çıkabilir. Hep bir tedirginlik durumu. Hep bir tedirginlik. Sürekli bir arayış, bir açık arama durumu Tabii. oluşuyor değil mi hocam? Tabii. Peki bu güvensizliğin çeşitleri var mıdır? Bunlar nelerdir? Güven sorununu yaratan ruhsal hastalıklar nelerdir? Bunlardan da Tabii bahseder şimdi misiniz? bunlardan bahsedeceğiz de şimdi ruhsal hastalıklar dediğimiz zaman kimseyi hani yaftalamak, kimseyi töhmet altında bırakmak hani doğru olmaz. Tam anlamıyla bunun sadece bazı belirtileri, bazı semptomları bunlara sebep olabilir. Örneğin depresyon. Kişi depresyondaysa da derin bir mutsuzluk, bir özgüven sorunu yaşayabilir. Özgüven sorunu da güven sorunu yaratabilir. Ya da takıntılı biri ise, takıntıda ilişkisini takıntıya etmiş biri. Sürekli bu beni kandırıyor, bu beni aldatacak. Obsesyon dediğimiz hastalığın belirtilerinde, semptomlarında bu olabilir. Keza aynı şekilde paranoya, şizofreni, kaygı bozuklukları. Bunların hepsi ilişkide güven problemi yaratabilecek ruhsal hastalıklar. Peki güvenme fobisi diye bir kavram var. Bu evet. nedir? Güvensizliğin yalnızlığa etkisi nelerdir? Diyerek iki soruyla devam edelim. Güvenme fobisi bunların hepsinin bir bütünüdür aslında. Aldatılmışlık, özgüven, çocukluk çağı travması. Güvenme fobisi çok ileri boyutlarda sürekli bir yalnızlık hali bile içinde olabiliriz. Eğer destek alınmadığı takdirde kişi aşırı derecede bir bağ kurmada, bir duygusal ilişki kurmada kaygı ve korku yaşayabilir. Güvenme fobisi budur. Keza bunun da yalnızlık üzerinde büyük bir etkisi var. Kişi aslında bir ilişki istiyordur, biriyle beraber olmak istiyordur ama bundan korkuyordur, bundan çekiniyordur. Bu da kişinin ilişki kuramama, bağ kuramama, eş seçememe gibi sebebinden dolayı sürekli bir yalnızlık içinde olmasına sebep olabilir. Hocam peki ilişkide güven sorununu nasıl anlayacağız? Bir sorun var ama bu güven sorunu mu? Bunu nasıl anlayacağız, nasıl çözeceğiz? Peki bir de güven sorununu yaşıyoruz, bulduk. Bunun için nasıl çözümler üretmeliyiz, neler yapmalıyız? Güven sorunu ilk önce yaşamamız için özel alanımıza kişi giriyor mu? Eğer özel alanımıza giriyorsa ve özel alanımızı kurcalıyorsa bu burada güven sorununun, güven probleminin olduğu anlamına gelir. Gün içinde sık sık telefonla aranıyorsa ya da sürekli kendisini kontrol ediyorsa ya da kendisi bunu yapıyorsa burada bir güven sorunu var demektir.
Neredesinler, ne yapıyorsunlar? Ne yapıyorsun? Burada çok Evet, fazla ortaya çok çıkıyor fazla galiba, varsa. değil Bir de mi? sürekli sevgisinden şüphe duyma durumu varsa burada bir güven problemi vardır demektir. Peki güven sorunu olan bir kişi nasıl bir destek almalı, ne yapması gerekir? Bu problemi nasıl aşabilir? İlk önce ruhsal bir hastalık varsa dediğimiz gibi depresyon, şizofreni, bunun için kesinlikle bir hekimden bir randevu alması gerekir. İlk önce oradan bir destek alınması gerekir. Akabinde aynı şekilde bir psikoterapi, bir terapi de alınabilir. Bunun için belli metotlar var. Güven aşılama, güven kazanımının yeniden elde edilmesi üzerine yeniden çalışmalar yapıyoruz klinik ortamda. Peki neler yapıyorsunuz bu çalışmalarda? Bu çalışmalarda ilkin olmazsa olmaz çiftler arasında iletişimi kurmak. İletişim en önemli şeydir. Çünkü biz iletişim kurmadığımız zaman ortada flu, karanlık bir taraf vardır ve karanlık taraf belirsizdir. Belirsizlikler de yanlışlığa, yani hatalara, farklı yorumlamaya yani yol açabilir. Ne kadar empati kurarsak kuralım, ne kadar iyi niyetli olursak olalım, belirsizlik yanlış tarafa yanlış şekilde yorumlanabilir. İlk önce bu iletişim sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Her zaman olumlu ya da olumsuz her şeyi aslında açık ve net konuşmak Tabii, lazım. tabii. Değil mi? Sonra akabinde şeffaflık. İki tarafa da şeffaf olunması, şeffaf davranılması için telkinlerde bulunuyoruz. Düşünce hataları, düşünce çarpıtmaları, bilişsel çarpıtmaları tek tek bulup bunların yerine daha sağlıklı, daha gerçekçi düşünceler koyarak şeklinde terapi yapıyoruz. Şimdi ikili ilişkilerde, romantik ilişkilerde bahsettiğiniz okey. Ama bazı insanlar var ki bireysel olarak düşünün. Hani görürsünüz ya hiç güven telkin etmiyor. Güvensiz bir tip. Yani güven sorunu var. Bu adamla ilgili bir probleminiz var diye düşündüğünüz insanlarla karşılaşıyorsunuz. Böyle bir kişi neler yapmalı ya da nasıl destek almalı? Hayatında neleri değiştirmesi gerekir? İlk önce bunun altında bir dediğim gibi psikiyatrla konuşmak gerekir. Kesinlikle sorunun kaynağında ne var? Sorunun altında ne var? Paranoya kişi de güven sorunu yaşayabilir. Takıntılı kişi de güvensizliği takıntı haline getirmiş bir kişi de güven sorunu yaşayabilir. Gerekirse bunun yanında bir farmakolojik ilaç tedavisi de alınması gerekiyor. Şimdi burada karşıdakine güvenip güvenmeme mi yoksa kendisinin güvenilir olup olmaması mı? Bu farklı kavramlar değil mi? Evet, kesinlikle. Karşıdaki kişi size güvenmiyorsa bunu ona ikna etmeniz gerekiyor. Bunun için onunla ilgili nasıl bir karar veriyorsanız bunu terapistinize açıklayıp o şekilde yol alabilirsiniz. Ama tam tersi, siz kendiniz insanlara karşı güven sorunu yaşıyorsanız ilk önce bunun için de farklı metotlar uygulanır. Kendinizi bir dinlemeniz gerekir ilk önce. Ben güven sorunun nelerde, hangi durumlarda yaşıyorum? Bunları iyice irdelenip klinik ortamlarda bunları tek tek üzerinde dediğim gibi az önce düşünme çarpıtmalarını bulmak gerekir. Yani düşünceyi yanlış yorumlamak. Karşıdaki kişi aslında hiç güven sarsıcı bir şey yapmıyordur ama sizin onu yorumlama şekliniz, onu düşünme şekliniz yanlıştır. Bunları Peki, tek tek bulmak gerekiyor. karşınızdaki kişi mesela güvensiz bir insansa, karşıdakine güvenmiyorsan onu düzeltebilir misin? Ya da siz güven terk etmeyen bir insansanız kendinizi düzeltebilir misiniz? Bunları nasıl becerecekler? Karşıdaki kişi dediğimiz gibi onun sizin için sosyal hayatınızda, ailevi hayatınızda, iş hayatınızda ne kadar değeri var? Bunun için ne kadar bir efor sarf edeceğiniz önemli. Yani Sarf ben bu etmeye kişi değer mi? Bu benim hayatımı, sosyal işlevliğimi bozuyor mu? Onun için kendisini bu konuda destek almasına yardımcı olabilirsiniz. Ama siz kendiniz yapıyorsanız buradaki ilk adım tabii size kalıyor. Kendisini tespit etmek daha zordur insanın, değil mi? Nasıl fark edeceksiniz? Etraftan Ya evet, mesela çok sinirli birisisiniz mesela sürekli sevgiye ya da sürekli onay almak, sürekli bir konu hakkında teyit edilmek istiyorsanız muhtemelen siz de güven problemi yaşıyorsunuz yani. Peki güven problemi yaşayan insanların temel özellikleri nelerdir? Kriterleri vardır bunun mutlaka. İşte yalancıdır, sözünde durmaz gibi bir takım şeyler var mı? Bunun kriterleri var mı? Evet, yalancı, sözünde durmaz. Aslında bunların çoğunun altında, gerçeği saklamanın altında başka sebepler yatar. Yani gerçeği saklamanın altında bir kazanım vardır. Ya da bir şeyleri örtmek vardır. Siz eğer bunu bazı hastalıkların verdiği, bazı ruhsal sorunların verdiği
zorunluluklarla yapıyorsanız bu tabii ki de daha farklı çözülmesi gerekir. Sürekli zarar göreceğim düşüncesi, kendimi ne kadar açarsam o kadar zararlı düşüncesi burada devreye giriyor. Evet, Peki hocam, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. rica ederim. Çok teşekkürler. Psikolog Hazin Göngen bizlerdeydi. Verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.